Kediler, köpekler, dinleme cihazı yerleştirilmiş çiçekler, dilenci kılığında casuslar. Ülkelerin istihbarat birimleri istihbarat faaliyetlerini gerçekleştirmek için yüzlerce farklı ve hatta şaşırtıcı yöntem deniyor. Bunların bir kısmı ülkelerin kaderlerini dahi belirleyebiliyor. Evet, istihbarat günümüz dünyasının en önemli güçlerinden biri konumunda. Yıllık bütçeleri birçok ülkede 1 milyar dolar seviyesini bulan istihbarat oluşumları özel yönergelerle yönetilmeye devam ediyor. Dünyada istihbarat dendiğinde ise tek bir referans noktasıyla karşılaşıyoruz. CIA, yani Central Intelligence Agency. Evet, Hollywood filmlerinin içerik platformlarının güzide kaynağı Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Teşkilatı'ndan bahsediyorum. CIA'nin yaptığı operasyonlar, yıllık 100 milyar dolara yaklaşan harcamalar, hukuksuz çok sayıda adım ve daha niceleri. Bir yerde istihbarat konuşuluyorsa CIA'den bahsetmemek mümkün değil. Bu sefer CIA'nin en şaşırtıcı denemelerinden birini konuşalım istiyoruz. Neyi mi? Teşkilatın medyumlarını. Evet, yanlış duymadınız. CIA birçok istihbarat faaliyetinde medyumları kullandığı gibi kendi medyumlarını yetiştirmek için de ciddi bütçelerle yatırımlar yapıyor. Gelin birlikte detaylandıralım. Tüm süreç Soğuk Savaş yıllarına dayanıyor. Bundan yaklaşık 75 yıl öncesine gidelim. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri hemen her alanda birbirine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Ortalık fena halde karışık yani. Tüm ülkeler kendilerini savaşta daha avantajlı bir noktaya getirebilmek için çalışıyor diyebiliriz. Bu noktada başvurulan yöntemler de çok çeşitli. Sovyetler Birliği dilenci kılığına girmiş ajanlarını Amerika Birleşik Devletleri sokaklarına yerleştiriyor. Amerika boş durur mu? Onlar da pahalı hediyelere yerleştirilmiş ses kayıt cihazlarıyla Sovyetlerin önemli üslerine kulaklarını bırakıyor. Soğuk Savaş, sıcak cephe savaşlarından çok daha çetin diyebilmemiz mümkün. Tam da bu noktada Amerika Birleşik Devletleri alışılmışın dışında bir adım atıyor ve devreye medyumları sokuyor. Evet, ciddi bir yatırım ile medyumlardan Sovyetler Birliği'ne dair bilgiler alma dönemi resmi imzalarla başlatılıyor. Stargate ismi verilen ve gizli bir kodla servis edilen bu medyum yetiştirme operasyonu 6 kıtadan yüzlerce farklı medyumun keşfedilmesi sürecini de başlatmış oluyor. Sovyetler Birliği'ne dair gizli kalmış noktaları öğrenmek isteyen ABD, ülkelerin meşhur medyumlarına para yağdırmaya başlıyor. Stargate çalışmasını Sunstreak, Grillframe ve Centerline takip eder. İsimleri ve odaklandıkları noktalar farklı olsa da her biri tek bir şeye hedefler. Medyumlar onların merak ettiği sorulara cevap vermelidir. Peki ABD'nin medyumlara neler sorduğunu biliyor muyuz? Eski CIA ajanı Charles Allen'ın notlarından sayayım. Libya bombardımanı öncesi Kaddafi neredeydi? Kuzey Kore'deki plütonyum depoları nerede? İtalyan Kızıl Tugayların kaçırdığı rehineler nerede? Afrika'da düşen Sovyet Tu-95 bombardıman uçağı nerede? Evet, soruların hepsi aynı kelimeyle bitiyor. Nerede? Amerika Birleşik Devletleri milyon dolarlar harcadığı medyumlara bu ve benzeri soruları sorarak rekabet halinde olduğu ülkelere karşı avantajlar elde etmeye çalıştı. CIA, Soğuk Savaş döneminin başlarında başlattığı medyum sürecini ilerleyen yıllarda da devam ettirdi. Hatta telepati ajanları ismi verilen bir birimle çalışmalar bolca çeşitlendirildi. ABD'nin medyumlardan aldığı cevaplar ne kadar işe yaradığı bugün hala bilinmese de ödenen tutarların ve devam edilen sürenin iyi bir yönlendirici olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada ABD medyumlara büyük yatırımlar yaparken Sovyetler Birliği de sessiz kalmadı tabi. Dönemin şartlarında 60 milyon ruble gibi oldukça güçlü bir bütçeyle Sovyetler de medyumları kullanmaya başladı. Bugün CIA ajanlarının anı kitaplarından öğrendiklerimiz medyumların o dönem için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Peki sizce 2022 dünyasında devletler medyumları kullanmaya devam ediyor olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kediler, köpekler, dinleme cihazı yerleştirilmiş çiçekler, dilenci kılığında casuslar.